200 aşağıda tuttum. Kamera açılmadı. Yoksa bugün yani arabada denedim, bir türlü açamadım kamerayı. Bir tane buraya koyacaktım, bir tane de aşağı kata koyacaktım aslında. Maalesef olmadı. Takır 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 ses dolu varlıklar. İletişime geçince. Aynen de maşallah var. Buraya bir dahaki geldiğimde burada tam şurada oturacağım arkadaşlar. Çember çizeceğim. Biraz zaman alacak. Bunu uzun zamandır yapmıyorum. Yapma niyetinde değilim. Yağcı! Görüntü ver. Electronic voice phenomenon, EVP, is the process by which the dead, through sound and image, communicate with the living through the static and white noise of modern electronic devices. Bu video dünyaca ünlü olan Amityville filminde bahsi geçen aile katliamının yaşandığı bir evde çekiliyor. Bahse göre bir aile babası eşini ve 3 çocuğunu gece saatlerinde herkes uyurken pompalı tüfekle vurarak öldürüyor. Aile babası sürekli olarak eşini öldür, çocuklarını öldür gibi sesler duyduğunu söylüyor. Ruhani bir varlığın çocukları ve eşi hakkında kötü şeyler söyleyip onlara karşı dolduruşa getirildiğini iddia ediyor. Öncelikle çocuklarını öldürmek için evin üst katına çıkıyor. Yastıkları susturucu olarak kullanıyor ve kafalarına birer el ateş ediyor. Daha sonra aşağıya inip mutfaktan diğer kurşunu almaya gidiyor. Duyulan seslerden dolayı aşağı kattaki karısının onu fark etmesi üzerine karısıyla karşılaşıyor ve onun da kafasına sıkarak yaşamına son veriyor. Bu olaya benzer bir olayın da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandığı söyleniyor. 1965'ten beri aynı evde oturan DeFeo ailesi 1974 yılında akıl almaz bir seri cinayete sahne olmuştu. New York, Long Island'ın Amityville kasabasında bulunan bu evde yaşanan olay tam olarak şuydu. Anne Louise DeFeo, baba Ronald DeFeo ve 5 çocuklarından 4'ü saat gece 3 civarlarında bir tüfekle vurulmuşlardı. Sadece yaşayan tek bir çocuk vardı. O da Ronald DeFeo Jr. Seri cinayetleri işleyen de ta kendisiydi. Ronald DeFeo Jr. olayı şöyle anlattı. Bir kere başladığımda bir daha kendimi durduramadım. O kadar hızlı oldu ki. Ronald DeFeo müebbet hapse maruz bırakıldı. Evde yaşanan cinayetlerden bir yıl sonra Lutz çifti evi satın alıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verdiler. Evde yaşanılan cinayetlerden kendilerine bahsedildi. Fakat onlar bunu umursamadan evi satın almaya karar verdiler. Lutz ailesi Aralık 1973'te eve taşınmaya karar verdiler. Ve taşınmadan önce bir papaz çağırıp evi kutsayalım kararına vardılar. Papaz evi kutsarken bir ses ona "Çık dışarı" dedi. Fakat papaz bu sesten Lutz ailesine ilk başta bahsetmedi.
Evine döndüğünde rahatsız olan papaz, Lutz'ları telefonla arayıp durumu bildirmek istedi. Ancak telefon bağlantısı birdenbire kesilmişti. Lutz çifti evde ancak 1,5 ay kalabildiler ve daha sonra evi terk ettiler. Paranormal Mi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Katliam Evi'nin 2. bölümü için tekrardan o eve geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu evi Amityville olayıyla çok benzer olarak gösteriyorlar. Amityville olayı değil. Amityville Amerika'da. İlk videomu atlatmadan izleyenlerin hepsi burası Amityville olayı değil. Orası çünkü Amerika'da dediler. Ben de zaten Amerika'dayım demedim, Fransa'dayım dedim. Amityville'e benzer bir olay demiştim. Bu bir. İkincisi atlatmayın lütfen arkadaşlar. Atlatırsanız çok şeyi kaçırıyorsunuz. Ondan sonra iftira atıyorsunuz. Yani kendi üşengeçliğinizden dolayı, sabırsızlığınızdan dolayı beni dinlemiyorsunuz, atlatıyorsunuz ve sonra orası değildi diyorsunuz. Bu gibi şeyler. İkincisi arkadaşlar hemen şu anda aşağıdan abone ol kısmı var. Bakın katıla ben hiçbir zaman videomda katıla abone olun dememişimdir. Belki bir, belki de hiç. Abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz ama sürekli de izliyorsunuz. Abone olun ki ben de sizlere daha çok video getireyim. Bildirim zilini de tüm olarak işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. İnanın çok yollar kat ediyorum. Buraya gelmek için fırtına engel olmuştu aslında. Ben bunu cumartesi günü yayınlayacaktım. Ya da cuma günü yayınlayacaktım ama fırtınadan dolayı Almanya geleninde inanılmaz bir engelleme oldu. Ben de hiç kimse hiçbir yere gidemedi. Ve bugün gelebildim tekrardan sağ salim. Umarım sağ salim de geri dönebilirim. Gözüm sürekli şuraya takılıyor ve sesler geliyor. Az önce TikTok'tan canlı yayındaydım. Sizlere TikTok'tan beni takip edin diyorum ama etmiyorsunuz. Ve burada az önce canlı yayında TikTok'ta yaşanan o enteresan canlı yayında diyorum. Enteresan paranormal olayları kaçırdınız. Geldiğimde kedi yoktu canlı yayında. Kediden bahsettiğim an kedi arkamda birdenbire çıktı. Bu kadarını diyorum. TikTok'tan paranormal bir resmi adresine gidiyorsunuz. Oradan canlı yayınlarımı bekliyorsunuz. Neden TikTok demeyin? Sizler bunu çok iyi biliyorsunuz. Kanal için ne iyiyse onu yapacağım. TikTok olmayanlar da kusura bakmasın. Bazen YouTube'dan bazen de Instagram'dan da canlı yayın yapacağım ama en çok da TikTok'tan yapacağım. Buranın olayını biliyorsunuz arkadaşlar. Videonun başına hikayeyi koydum. Bir kardeşimizin Kerim diye bir kardeşimizin çok iyi seslendirdiği bir hikaye oldu. Ona da teşekkür ediyorum. Kerim diye yanlış hatırlamıyorsam. İsmini yazarım zaten. Belki de yazmışsındır. Orada o hikayeyi iyicene dinleyin arkadaşlar. Ve tekrardan ben burada paranormal olaylara başlıyorum.
ufaktan bir ritüel yaptım. Ama kendi sağlığımı değil, ben buraya kamera yerleştireceğim arkadaşlar. Biraz çektikten sonra kamera yerleştireceğim. Ya buraya yerleştiririm ya da kedinin o ilk gözüktüğü yere yerleştiririm, bilmiyorum. Ondan sonra çıkacağım, gideceğim. Bilmiyorum, belki 10 dakika, belki 20 dakika, belki 30 dakika sonra gelirim. Kamerayı alır, hemen buradan uzaklaşacağım arkadaşlar. Evet, like atmayı unutmayın, videoya başlayalım. Şimdi diyecekler adam cinlerin içinde like unutmuyor. Unutmayacağız tabii ki. Kimse bedavaya bir şey yapmıyor. Like atıyorsunuz, biz 1 milyar para kazanıyoruz her like'ta. Milyarderiz yani. Bu arada arkadaşlar, üzerime atılan asılsız suçlamaları da tınlamadığınız için çok teşekkür ederim. Ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Yani başka bir şey diyemiyorum. Yani ne kadar asılsız, ne kadar saçma sapan şeyler yapıyorlar, inanamazsınız. Yüz bir kelime la ittamatim işerim ahlak. Buradaki varlık. Arkadaşlar bu arada az önce kedi canlı yayını bitirdikten sonra çok enteresan ya. Canlı yayını bitirdikten sonra direkt merdivenlerden aşağı indi ve gitti. Bakın her yerden sesler geliyor ama kedi yok. Buradan aşağı gitti ve bitti. Yani kedi olayı yok oldu canlı yayınla birlikte. Çok enteresan. Hani bilmiyorum, her an yine çıkabilir herhalde. Özü bir kelime etti la ittamatim işerim ahlak. Çocuk resmi gibi. Rüzgar diyeceğim, bir şeyi üflüyor diyeceğim ama neye üflediğini bulamıyorum. Yani şuraya kadar geliyorum, ses var ama görüntü yok. Evet, kedi ilk buradan çıkmıştı. Buradan koştura koştura üstüme gelmişti. Arkadaşlar çok fazla konuşmayacağım. Sadece ortamı çekeceğim. Sizler de ortamı izleyip bu evde katliam yapılan bu evi canlı canlı yaşayın. Sesleri yorumda belirtin ya da görüntüleri. Üçüncü çocuk burada. Öldürülemiyor arkadaşlar. Yani kurşun bitiyor pompalıda. Daha sonra öldürüyor. Babası annesini öldürdükten sonra gelip tekrardan çocuğu öldürüyor. Canlı yayında da söyledim. Birinci çocuğu burada öldürüyor. Bu odada yatıyor. Tam burada. Yastığı pompalının ucuna tutup burada çocuğun kafasını patlatıyor. Sonra buradan çıkıyor. Buraya geliyor. İkinci çocuğunu burada kafasına sıkıyor. Yine yastıkla. Çok tedirginim gerçekten. Çok uzaklara gittiğim zaman çok tedirgin oluyorum.
Özür kelimeti layık damatım işerim ahlak. Özür kelimeti layık damatım işerim ahlak. Özür kelimeti layık damatım işerim ahlak. Burada bir varlık var mı? Ses kesildi. Varsa bana kendini belli etsin. Takır 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 ses duyduğu varlıkla iletişime geçince tabii. Aynanın da maşallahı var. Buraya bir dahaki geldiğimde burada tam şurada oturacağım arkadaşlar. Çember çizeceğim. Tabii bu biraz zaman alacak. Onu uzun zamandır yapmıyorum. Yapma niyetinde değilim. Yağcın! Görüntü ver. Ses ver. Bunun olabileceğini sanmıyorum zaten arkadaşlar. Tabii hiç belli olmaz. Geçen de öyle dedim. Kedi çıktı. EVP cihazım aracılığıyla bana cevap ver. Burada öldürtülen çocuklar kimin emriyle yapıldı? Nasıl bir şeytan, nasıl bir demon, nasıl bir ifrit bu? Babaya bunu nasıl yaptırttınız? Kim yaptırttı? Bir insan, bir varlık. Tüm enerjinizi kullanıp bana EVP cihazım aracılığıyla cevap verin. İsminizi söyleyin. Bu katliamı yaptırtan kim? Ekran bozulacak zamanı buluyor, kapalı gitti. Arkadaşlar şu duvara bakın ve böyle bir film izlediniz mi? Lütfen yorumda belirtin. Şu duvardaki desenlerle alakalı bir korku filmi var. Bakalım bilebilecek misiniz? Kapıları bilerek kapatıyorum. Açılmasını istiyorum kendi kendine. Kaç yaşındasın? Kapımı hareket etti. O evde dehşet yaşandı arkadaşlar. Şu atnağın anlamını bilen var mı? Bilenler yoruma yazsın. Tam kedinin çıktığı kapının üzerinde çakılmış. Bilenler yoruma yazsın. Yani atın ayağına takılan olarak değil. Ne anlama geldiğini, neden asıldığını.
Tam buradan koştura koştura gelmişti. Bir şey tam şurada güm güm diye durmuştu. Yani o an anlatamam. Kedi yok. İnanılır gibi değil. Canlı yayını izleyen arkadaşlar çok şanslıydı. Yani canlı yayından yapın, canlı yayında paranormal olay olsun diyordunuz ya. Kaçırdınız TikTok'taki. Instagram'dan da çok tuhaf şeyler paylaşıyorum. Yani ilginizi çekeceğini düşündüğüm. Paranormal mi? Paranormal.me Instagram hesabına takip edebilirsiniz. Bu tarafa girmek istemiyorum. Bir şey olmayacağı varsa bile orada olur. Arkadaşlar burada inanılmaz bir mahlukat var. Çok kurnaz, çok yani tabiri caizse çok çakal bir mahlukat var burada. Yani şu camların etrafında beni izliyor. Etrafımda beni izliyor. Arkamda, sağımda, solumda dinliyor. Zaten telefon EVP'sine de ilk geldiğimde yansımıştı. Dinliyorum diye gibi bir şey gelmişti. Dinlemede mi öyle bir şey? Çok çakal. Çok çakalsın. Bir aileyi nasıl yok ettin? Değil mi? Bazı insanlar sanıyor ki musallat oluyorlar. Aileyi yok ediyorlar. Ondan sonra o şeytan oradan gidiyor. Onların 800 ila 1000 yıl yaşadığını biliyordunuz. Ya da bilmiyorsunuz değil mi? Onlar için 10 yıl bizim 1 yılımız gibi. Çok uzun yıllar yaşayabilirler ve hemen pat diye de gitmezler. Çünkü bulmuşlar bir yer, bir ev. Mükafatlandırılmışlardır. Birilerini öldürdüler, günah işlettirdiler. Özü kelimeti la ittamati mişeri mahalak. Ya cin! Yani bu ayakkabıların onlara ait olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü bilmiyorum. Yani burada kalanlar olmuş. Onların da olabilir bilmiyorum. Ama bayağı eski örümcek ağı tutmuş yani bir tanesini. Eyvah, örümcek ağı koptu. Kedi kaybolurken örümcek ağı kopmuş ya. Vah vah. Kafayı yemişler yani. Lan gerizekalılar, kusura bakmayın arkadaşlar. Yani o gerizekalılara diyorum. O kedinin enerjisi yani küçücük bir örümcek ağını tabii ki kopartacak. Yok oluyor orada. Kameraya etki yapan şey küçücük incecik bir örümcek ağını mı kopartmayacak? Kedi kaybolurken bir çizgiymiş, sonra iki çizgi bir çizgi olmuş. Gerçekten yani bu kadar dingil sürüsünü hiçbir arada görmemiştim. Yaşlısı genci yani düşünün. Dünyayı kurtarmaya çalışıyorlar. Kıyamam onları. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bu sözlerimden rahatsız olanlar var biliyorsunuz. Sizlerin kankaları onlar değil mi? Bu çekimleri yok etmeye çalışanlar. Dini alet ediyorsunuz deyip şeytanın vesvesesine uyuyorlar sizlerin ya değil mi? Kim bilir EVP'de ne cevaplar geliyor. Herkes keşke benim gibi kendi işiyle uğraşıp sadece başarılı olsa.
Yani mahalle çaçaları gibi yan komşuyla uğraşmasalar sürekli. O zaman çok daha iyi, başarılı, hatta benden daha iyi videolar bile çıkartacaklardır eminim. Yalçın! Kendini göster. Çok cesursan kendini göster. Senin için ritüeller yapmayacağım. Ama tüm enerjini topla, bir şeyler göster. Bedene bürünmüyorsan duman şeklinde görün. Bunu da yapabiliyorsunuz. Özü kelimet la ittihamatim şerri mahalak. La. Çantam şuraya takıldı ama çantama bir şey çekti. Bir şey vurdu önce kapıya. Yalçın! Sana ne demem istersin? Cin, Jin, Diablo, Lucifer, Demon, Şeytan. Sen onlardan birisin değil mi? Böyle bir şey çünkü normal bir cin yapamaz. Böyle bir katliamı böyle bir cin yapamaz. Demonsun değil mi? En azılısı. Korkuyorsun değil mi kendini belli etmekten? Bu arada yanımda Kur'an-ı Kerim yok. Getirmiyorum. Ses ver, görüntü ver. Bunu ben vurdum. İşte ritüel yapmayınca böyle oluyor. Yani normal görüntü ritüeli yapınca burası birbirine girer ama ben sonra kendime gelemiyorum. 2-3 hafta video gelmiyor. Yani zaten bu işleri yapan insan her hafta bırakın yani 2 günde bir video atması imkansız. Yani ben başımı kaldıramıyorum açıkçası. Öyle bir olay yaşadıktan sonra. Kamerayı nereye sabitleysem?
İkinci çocuğun öldürüldüğü yere sabitleyeceğim. Kamerayı yanlışlıkla kapattım arkadaşlar. Sanırım burası iyi. Şöyle mi koysam, nasıl yapsam? Yani herhalde koridordan koridora bir şey gezerse gözükür çünkü diğer kameram vardı arkadaşlar. Bu kameranın küçüğü vardı. Kamerayı bir türlü açamadım arkadaşlar evde. Yani 200 saat şarjı tuttum. Kamera açılmadı. Yoksa bugün yani arabada denedim, bir türlü açamadım kamerayı. Bir tane buraya koyacaktım, bir tane de aşağı kata koyacaktım aslında. Maalesef olmadı. Yağcı! Kıymetli ayıklamak içerim abi. Yağcım, kendini göster. Gözünüzden kaçanları lütfen yorumda bildirin arkadaşlar. Yani benim gözümden kaçan. Arkadaşlar ben gideceğim. İlk zamanlarda yaptığım gibi kamerayı sabitliyorum ve buradan uzaklaşıyordum. Çünkü ritüel yapmıyordum o zamanlar. Bu evden çıkmam gerekiyordu. Yani o çekim yaptığım yerden, mezarlıklardan vesaire hatırlarsanız ilk takipçilerim. Daha sonra kamerayı sabitledim ama ben de burada durdum ve ritüel yapmaya başladım. Ama artık onu yapmayacağım. Çok nadir yapacağım. Ama şu anda kamerayı sabitliyorum oyun içine ve bu evden çıkıyorum arkadaşlar. Belli bir süre sonra geleceğim. Artık ne zaman kafama eserse. Gidiyorum. Burada ben yokum. Evinde rahat rahat gez dolaş.
beni terime muhtaç etsin.
hareketli. Tabii kapı kapanmış. İnşallah sadece bir kapı kapanmamıştır. Şuradan sanki siyah bir şey geçti. Neyse gideceğim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Çık dışarı mı? Özbü kelimetillahi tamati mişeri mahala. Bismillah. Arkadaşlar kapıya vuruyorlar. Kapılara vuruyorlar. Özbü kelimetillahi tamati mişeri mahala. Yağcın. Kendini göster. La ilahe illallah. Kapılara vuruyorlar arkadaşlar gümbür gümbür. Hiçbir şey yok. Olmasını da beklemiyorum zaten. Evet arkadaşlar. Bugünlük paranormal biten bugünlük bu kadar. Ben hemen çıkıyorum. Yok arkadaşlar. İnsana geldi ve çık dışarı diye ses geldi. Aynen hikayedeki gibi arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın kanalımıza. Bu tarz yerlere dünyanın her yerine gitmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Paranormal ile kalın.